Oha kıskanıyor, oha. Oha kıskanıyor, oha. Tuz. Göç hazırlıkları başladı şimdi. Büyükaylağa göç yapıyoruz. İlk önce buraya geliyoruz. Eris Yaylası'na. Eris Yaylası'ndan Büyükaylağa göç yapıyoruz. Son güzünde geri geliyoruz bu tarafa. Eris su toplayacağı için bambaşkadır yani. Arka taraftan da büyük baş inekler gelecek, göç gelecek. Buradan ana yol burası. Buradan geçecekler. Büyükayla yolu da burası. Buradan tepeyi aşacaklar. Eskide bu yayla, Eğrisu yaylada 60-70 hane mal ile, koyun ile, sığır ile dolmuş idi. Aha şimdi ne evler kaldı, ne sığır kaldı, bir şey kalmadı. Karadeniz insanı genelde fıkralarla çokça anılır. Bu yanlıştır. Özellikle bu kadar yaşam koşullarının zor olduğu, gurbete evlatlarını sürekli mütemadiyen gönderen bir coğrafyanın anaları, babaları, dedeleri, anneanneleri, babaanneleri asla neşeli olamazlar. Çünkü gurbete giden de yarısını burada bırakmıştır. Kalanlar da yarısını gidene vermiştir gönlünü. Hem gidende bir hüzün vardır, melankoli vardır, hem de kalanda bir hüzün vardır. Uzun gurbetlere çıkan, Rusyalara giden, evlatlarının peşine ağlayan, eşlerinin peşine ağlayan insanların yaşadığı bir bölgede kesinlikle sürekli fıkra üretilemez. Bu doğru değil. Belki bir ironidir bu Karadeniz'le ilgili. Ayrıca sis ve yağmurun çokça yağdığı ve sisin her zaman bütün arazi kapladığı mekanlarda bence insanın hüznü çok daha ağır basar, melankoli tarafı ağır basar. Ay, hey. Çok mücadeleler verdik.
aşağıki yere kadar gidiyorduk. Ama arkamızda 50'den aşağı yük yok. 50 çift. Bu kadar yeter. Çocuğun nereye kadar yeğenim? Ha! Nasip olursa dedin kula. Dönüş ne zaman dönüş? Dönüş bir daha görevimizde başlasın de. Buradayız. Hadi uğurlar olsun Hasan abi. Dağlar sevdalısı. Şimdi sıra Didingola'ya. Bir buçuk ay sonra tekrar buraya geleceğiz. O zaman değişiyor. İnsanlar değişiyor bana. Bu yerler aynı eskide gelen gibi yerlerdir. Ne kaşkari, ne kaşkari. Siti gorum yari, siti gorum yari. Siti gorum yari, siti gorum yari. Ah ulan ah! Ha ha! Ho yavrum ho! Haydi hayırlı olsun. Haydi. Muçoti haziga seni şoti ikti. Çöp falan çöp. Evveli yük ile, kıyamet ile, arkamız ile taşıyorduk. Şimdi ayağımız bile tacizlemiyor. Bu cephe bir aşçı 10 tane ayette. Maham bu işlerim ile 5-6 tane ayette mahu cufu teva. Sotiva vore, mutiva vore. Muare etun. Golaşam olva çaron. Ayağım gola peşkuni gazdini. Yetimi vame matto çera. İrikale yayme peşkuni. Kaşkari şkuni. İrikale şkuni. Bunlar hani aşka yetimi vame matto çera. Mecburi mavulur. Da. Kaç senedir, 40 senedir yaylacı vore. Gola dikova machen. Ama manzara pek o kitlediyse. Hakoni dikoyeni. Bel peşki. Hakolo vagamo male. Gola peşkuni, amatte diyeskirişki. Anladın mı yok? İneklerim de koşa koşa gidiyorlar. Beni de beklemiyorlar. Seni de beklemiyorlar. Haydi, haydi. Bir apartman dairesi insanın memleket sahibi kılamaz. Ocak sahibi kılamaz. Bence baba ocağı, dede ocağı bu bakımdan insanı daha yerli kılar. Apartmandan, daireden daireye göçen, şehirden şehire göçen insanlar asla kültürü aktaramaz ve bunlar yüzer gezer toplumlardır. Hatta ileriki zamanlarda daha böyle kişiliği, bozuk kişilik yapısını da beraberinde getirir. Hiçbir yere ait olmayan insan sürüsü haline getirir. Modern kent hayatında insanlar birer nesnedir ama burada herkes birer öznedir. İneklerimiz bile aslında burada nazla büyütülür. Mermi gibi gidiyorsun Cihan ya. Kuş gibiyiz ya, uçuyorlar ya, keçiler uçuyor. Selamun aleyküm dayı. Hey hey. Hey dak 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 dak. Hey. Yemazsın. Dağlar
Biz hayatımızı buraya vermişiz. Ufak yaştan beri bu işi yapıyoruz. Ben 2 sefer ameliyat geçirmişim. Ciddi bir ameliyatlar. Biri kalp kapağım değişti, biri de bağırsakta timur çıktı. Ama yine bu malın yüzünde yaşıyoruz, bu yayla ile malın yüzünde. Çoğu insan vatanını bırakıp gidiyor. Vatanı kazanmak için eskiden neler can verdiler. Şimdi yani bile bile bırakıyorlar. Bırakmamalarını rica ediyorum. Herkes aslını yaşasın. Mecbur hayat mı yaşıyorlar? Ben onu anlayamadım yani. Keçiler kimin? Türkçe konuş. Anne. Papuç. Papuç. Eskiden buralara insanlar yaya gelirlerdi. Sırtında yük taşıyarak 40 kilo, 50 kilo yükle yaylaya çıkarlardı. 8-9 saat yürürlerdi. Çocuklar ve yaşlılar yayla göçü, köy tarafından belirlenen yayla göçü tarihinden bir gün önce çıkarlardı ki dar patika yollarda uçuruma düşmesinler. O yoğun trafikte, hayvan ve insan trafiğinde çocuklar ve yaşlılar zorlanmasın diye bir gün önceden yola çıkarlardı. O. Him ayrı mı tuttu? Him düşsün alıştır de sarılıyor da şu var. Vaan miskoin kun him da him hortu. Ha. Tää hemen dumanjadis tava çok güzel bir hava. O. Bu coğrafyanın önemli ritüellerinden, örflerinden biridir yayla göçü. Sabah erkenden yola çıkardık. İnekler, koyunlar, keçiler, atlar. Patika yolda yürümek insanın duyarlılığını artırır, doğaya saygısını artırır, doğayla iç içe yaşamanın önemini artırır. Geçen bir arkadaşım Ayder'den bizim yaylaya helikopterle 2 dakikada çıktıklarını söyleyince aslında yaylaların da büyüsünün kaybolduğu hissine kapıldım. Çünkü şimdi arabayla geliyoruz ve hemen çabucak yaylaya 2 saatte varabiliyoruz. Ama o patika yolda börtü böcekle iç içeydik, çamurla iç içeydik, ağaç kabuklarıyla iç içeydik, ağaç kökleriyle iç içeydik, salyangozlar, böcekler, çimenler, çiçekler, her adımınızda doğayla yüzleşiyordunuz, doğayla dertleşiyordunuz. Başımızı kaldırdığımızda önümüzde duran uzun menzili düşündüğümüzde üzülürdük tabii. Bu dağlara, bu yokuşlara nasıl ulaşacağız, nasıl gideceğiz diye. Ama sonunda düzlüklere vardığımızda çok neşelenirdik. O yorgunluk çabucak biterdi. Yaylanın düzlüğüne, horon düzlüğüne geçilir. Orada deli horonlar oynanırdı ve çabucak geçerdi yorgunluğumuz. Hani Ha bu adamı iyi çekun. Şu buradaki eski evlerin birçoğu 16-17 kilometrede şu tıraşları sırtlarında geliyorlar. Hepsi böyle sırtta gelmiş. Herhalde ben de eskiden modam geçti. Moda geçti. Topla şuna. Yayla çayı içine atarsın bunu. Porosit ilacıdır. Papatya. Bu yayla bozulmaması için biz buraya yolu almıyoruz. Tabii bizden sonraki nesil yolu alırsa ne ile karşılaşacaklar bunu bilemiyoruz. Biz getirmedik çünkü doğayı bozmak istemiyoruz. Bu güzelim doğa yol geldiği zaman çok çoğalacak, huzur bozulacak. Yabancı insanlar gelip otlak yerlerde çadır kuracaklar. Bizim huzurumuzu bozacaklar ama bunlar tabii ki sonradan olduğu zaman anlaşılacak. Şu anda gerçekten bizim yayla kadar bozulmamış hiçbir yol yok yani. Bütün yaylaların yol aldılar, yaylayı bozdular. Biz onunla geçmeye çalışıyoruz bunun.
Dedezene adı verilmiş. Dede adı en büyük yayla olduğu için Dedezene Dede demek. Burada aslında tek başıma olsam bile sıkılmam çünkü buranın yeşilliği eğlenceli. Böyle denize çıplak ayakla basarsın, taşların üstünden etrafa bakarsın. Bağıra bağıra şarkı söylersin. Öyle. Eve gidiyor, sütünü alacak. Yavrusu alacak yoksa. Bırakmıyor bana. Çocukluğumuzda tek geçim kaynağı ineklerimizden elde ettiğimiz ürünlerdi. Ve büyüklerimiz inekleri bizden daha çok seviyor diye bazen sitemde bulunduğumuzu da hatırlıyorum. Çünkü inek yoksa aslında karnınız doymaz burada. Gel buraya. Gel, tut elimi. Tut elimi. Gel buraya, burada oyna. Tabii buralarda eskisi gibi değil. Çocukluğumuzdan beri buradan gitmek için uğraşırdık. Neden? İşte gurbete gideceğiz, kentlere gideceğiz, daha iyi bir istikbal peşinde koşacağız diye. Ama 50 yaşında geldiğimde şunu anlıyorum. İnsanın aslında tek bir geleceği varmış. O da gömülmekmiş. Emil Cioran'ın dediği gibi. Ben şahsen burada ölmek isterim. Yaşlılığımı da burada geçirmek isterim. Bizim zamanımızdaki o coşku, o neşe, o kalabalık yok. Buraların sanki büyüsü bozuldu. Bir örnek vermek gerekirse bundan 4-5 sene önce Kaşgar Gölü'nde dinleniyordum. Baktım karşıdan bir turist kafilesi geliyor. Kafile gelir gelmez kadınlardan birkaçı hemen göle atladılar ve 2 dakikada gölün ortasına yüzerek vardılar. O göl bizim için yüzülerek geçilebilen, bu kadar çabuk yenilebilen bir göl değildi. Geleneksel hafızada büyüklerimizin anlattığı öyküler vardı o göllerle ilgili. İşte geceleri altın bezekli beşiklerde cinler, periler çocuklarını uyuturmuş. Onun yanından geçen insanları periler göle doğru çekerlermiş. İşte bizim için hem korku ve hem hayranlık verici olan göl, nitekim o kadınların bazıları milli tenisçiymiş. Bir baktım ki gölün bütün büyüsünü alıp götürdüler. Yani bizim girmeye korktuğumuz o karanlık, mavi, koyu mavi gölü 2 dakikada ortalamışlar ve yüzmüşler. Sonra bu olayı köydeki kadınlara, Varnak'taki kadınlara anlattığımda yaşlı kadınlarımız hayretle karşıladılar. İşte periler, cinler nasıl o kadınları göl çekmemiş, nasıl boğulmamışlar derken modernizm geleneksel bilgiyi, öğretileri, masalları paramparça edebiliyor. Zamanı da paramparça etti. 8 saatte yürüdüğümüz yolu bir teknoloji aygıtı 5 dakikaya da indirebiliyor. Erken gitmemeleri için döndürdüm. Biraz daha atmasınlar. Daha erken. Bir bu otlamaya baksana. Bir bu yayıma baksana. Hayvanatı seviyorum ya. Hayvanatı sevdiğim için otu görünce mutlu oluyorum. 1001 çeşit çiçek var ya. Hangisinin kokusunu içine alacaksın da. İnsanların kaçtığı yöre burası işte, görüyorsunuz. Buradan insan kaçar mı ya? Yani her şeyde para değil yani. Burada da kimse aç kaldığını görmedim yani. Ben yıllardır gözlemlediğim insanlar.
kimse bilmez. Tamam bitti kızım bitti. Tamam. Baba. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Geldim. Anasıyla bu duman da gelecek daha. Buranın cilvesi yoktu. Bu yayla ile bu mal olmasaydı benim hastalıklarım çok ciddi. Burası benim canımı saklayan buralardır yani. Yayla ile bu mal. İstediğim gibi serbest bir hayat yaşıyorum. Yani. Bu yaştan sonra. Bir sene sonra emekli olacak. Ondan sonra yapabilirsek ne ala ama yapabileceğimizi sanmıyor. İkimiz de rahatsızız. Böyle. Zor şartlarda kazanıyoruz hayatımızı. Hep dağlarda. Bir sosyal yaşantımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Şu an benim yaptığım bu meslek ona elverişli değil benim hastalıklarıma. Ne kalpten ne de o bir hastalıktan ama benim de şimdi bir huy yaşama alışmışım ya. Şimdiden sonra hani gidip de bir kahveye girmemişim. Şehir hayatım yok. Onun için biraz darlanıyorum yani. Onun için bırakamıyoruz bu malı yani. Tamam. Ben Dursun Ali Saskaya, Rize, Çamlıhemşin, Topluca Köyü, yani bu dağların çocuğuyum. Bu dağların her damarını bilirim. Her pınarın gözesinden akan suyun kıvamını, deli yağmurların coşkusunu, hartamalı çatılardan akan yağmur suyunun sesini. Ama geriye baktığımda gerçekten melodik bir zamanmış. Kitaplarımın ana öyküsü, ana teması daha doğrusu kayıp zamanın peşine düşmek. Yani modern zamanların çok gerisinde kalmış, orta çağ anımsatacak yaşam koşullarının olduğu, yolun henüz köye kadar geldiği, yaylalara 8 saatlik, 9 saatlik yürüyüşlerle çıkıldığı, elektriğin asla söz konusu olmadığı, idare lambalarıyla yaşanan taş ve ahşap evlerin o mütevazi, yoksun ama mutlu zamanlarına tanıklık etmiş biriyim. Dünya edebiyatına baktığımızda Alp Dağları'nın, Pirene Dağları'nın edebiyatı var. Bir yazar olarak şunu düşündüm. Neden Kaçkar Dağları'nın edebiyatta yeri olmasın? Çünkü Marquez'in babaannesi varsa benim de babaannem vardı. Tolstoy'un, Dostoyevski'nin, Pushkin'in ve daha nice yazarların
geleneksel yaşam formlarından esinlenerek yazmış oldukları edebiyat eserlerinin bir benzerini ve çok da tema olarak benzeri ama kültür olarak oldukça farklı kültürün bir tarihin evladı olarak bunları yazmak istedim. Bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Çocukluk demek gökyüzü gibidir. İnsan nereye giderse gitsin çocukluğu da peşine gider. Hiç kaybolmaz. Ben bu aidiyet duygusuyla hareket ediyorum. 54 yaşıma geldiğimde de daha çok çocukluğu özlüyorum. Ben yaylacıları öteden beri severim. Bir tür modern hayata, teknolojiye karşı direnme gibi algılıyorum. Çobanları ayrıca severim. Öykülerimde, romanlarımda çoban karakterler, yan karakterler olarak sürekli yer alır. Çünkü onlar her şeye rağmen moda olan bir şeye tutulmadılar, bir yolu tutmadılar. Çoğu insan tarafından çağ dışı, ilkel, zorlu, katlanılmaz, dayanılmaz, çekilmez, işkence dolu, yoksulluk dolu olarak algılanan hayatı sahipleniyorlar. Kendi dünyalarını, kendi öykülerini kendileri yazan, dünyanın tersine bile olsa buna direnen ve var olmaya çalışan insanlar olduğu için çobanları ben çok severim. Çoban dediğimiz zaman biraz felsefecileri de anımsamak gerekiyor. Bu yayımlarda, yağmurda, siste sürekli yalnız keçilerinin, koyunlarının, ineklerinin peşinde olan insan mutlaka ki evreni, doğayı, her türlü varlığı, var olmayı düşünür. Çünkü insan yalnızken daha çok düşünür, daha çok kendi içine, kendi iç ansiklopedisine gömülür. İçgörüleri açılır. Zaten doğa insana hem kendi hesaplaşmasını, hem sosyolojiyle hesaplaşmasını, hem de zamanla hesaplaşmasını öğretiyor bir şekilde. Üzüldüğüm noktalar var tabii ki. Bu yaşamın, bu geleneksel örüntünün modernizme, teknolojiye direnemeyeceği, maalesef yenileceği konusunda çok üzgünüm. Bir yazar olarak sürekli bunu düşündüğüm için dedim ki bari bir ağıtı olsun bu yaşamın. Benim kitaplarımın özeti aslında kayıp zamanın ağıtıdır. Geçmişe ağıt yakıyorum. İsmim Adem Sazkaya, eğitimciyim. Yaklaşık 15 yıldır yaz tatillerimi burada geçiriyorum. Yayla benim için özgürlük demek, huzur demek, dertlerden, stresten, sıkıntıdan uzak durmak demek. Bir nevi terapi merkezidir. İnsanların bugün ihtiyacı artık yeme içmekten daha ziyade huzur ve sağlıktır. O ikisi de buralarda var. Rabbimize şükrederek bu güzel nimetlerden istifade ediyoruz. Seviyoruz burayı yani. Çünkü sevmek için çok sebebimiz var. Huzur buluyoruz. Kendimizi daha mutlu hissediyoruz. Daha güvende hissediyoruz. Daha doğal ortamda, natürel ortamda yaşıyoruz. Dedelerimize de şükran borçluyuz. Atalarımıza gelen anlamda. Çünkü bu güzel yerleri bize miras bıraktılar. Şükranlarımı arz ediyorum. Rabbime de şükrediyorum. Yani tabii ki şanslı olduğumuzu düşünüyorum pek çok coğrafyaya göre. Hayvanları yayıma gönderdi mi? Az kalsın düşüyordu. Yemek yediler mi gelecek?
Ev yapımında burada insanlar birbirine yardım ediyor. İmece sofra dediğimiz bir usul var. 3-5 yollu herkes tahta atar, kalas atar. Böyle bir gelenek de var. Benim evim yapımında da bu yayla ahalisi bayağı bir yardım etmişti. Köy yolu, yayla yolu yokken 3,5 kilometre öteden ilkel imkanlarla sırtımda taşıyarak, arkamda taşıyarak veya kısa keresteleri atlarla taşıyarak bu evi inşa ettim. Benim için farklı bir anlamı var. Sıfırdan başlayıp zor şartlarda bunu ikame ettik bu evi. Şalo beni duru karşalo, duru sisi karşalom, duru masarı sarda beni kuradım. Ben de şeva kurarı selam, beni kurtarım hasam, ne var seresi sardım beni kurtartam. Neydi? Ah ben yandım derdim, ni kimse bilmez.